Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu güzel modelin anlatımını yapacağız. Bakın modelimiz oldukça güzel, zarif, şöyle çıtı pıtı bir model. Şunu yelek önü olarak şöyle başladım. Yani örnek model bu. Herhangi bir yaş grubuna göre değil. Şöyle hazır lastik uyguladım. Arka yüzünde hemen göstereyim. Kullandığım ip bebe yünü. Şişlerim 3 numara. Bu modelde ilmek sayısına gelince hemen şöyle göstereyim. Her model 4 ilmekten oluşuyor. 4 ve 4'ün katları artı 2 yapmanız gerekiyor. İlmek sayısını bu şekilde ayarlayacaksınız yapacağınız örgüye göre. Eğer ön patı kullanacaksanız artı 1 yapın. Yani 4 ve 4'ün katları artı 1 olsun. Çünkü bu taraftan kenar ilmeği bu pattan kullanacağınız için onu 1 olarak hesaplayın. Buradaki pat ilmek sayısına gelince istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ben bunu 8 ilmekten yaptım. Bakın şöyle göstereyim. 8 ilmekten patını yürüttüm şöyle ön lastikten sonra. İstediğiniz lastiğin üzerine uygulayabilirsiniz bu modeli. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Şöyle ilmeklerimi çıkardım. Bir sırada arka yüzünde ters ördüm. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Bir sıra zemin hazırladım. Siz lastiğinizi yaptıysanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Model 4 sıradan oluşuyor. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu modelde ön yüzünde sürekli düz öreceğiz. Farklı bir işlem yapmayacağız. Arka yüzünde ilmeklerimizi şekillendireceğiz. Evet, bir sıra ön yüzünde düz örerek sıra sonuna geldim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın şöyle 2 ilmek ters ördüm. Daha sonra şu şekilde bir artırma yaptım. Bakın böyle yaparım ben normalde. Şu şekilde yapacaksınız. Bu şekilde bir artırmadan sonra sıradaki 2 ilmeğimizi de düz örelim. Artırma yaptığım ilmeği bu 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra 2 ters ilmek, bir artırma, 2 ilmek düz. Artırma yaptığım ilmeği de 2 düzün üzerinden şöyle geçirerek bıraktım. 2 ters ilmek, bir artırma, 2 düz ilmek, artırma olan ilmeğimi 2 düzün üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam ediyoruz. Şu şekilde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Şimdi burada modeli kaydıracağım. Şöyle göstereyim. Şu 2 ilmeğe yaptığım işlemi buradaki düz ilmeklere yapacağım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın ikinci sırada 2 ters örerek başlamıştık. Şimdi artırmayla başlıyorum dördüncü sırada. Bir artırma, devamındaki 2 ilmeği düz örüyorum. Artırma yaptığım ilmeği şöyle alarak bu 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra 2 ilmek düz ördüm. Pardon, ters ördüm. Şöyle modeli kaydırmış oldum. Bir artırma, 2 ilmek düz. Bu artırma olan ilmeğimi de
ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ilmek ters, 1 ilmek artırma, 2 ilmek düz, artırma olan ilmeğimi de bu ikisinin üzerinden şöyle geçirerek bıraktım. Sıra sonunda 2 ters ilmekle tamamlıyorum. 4. sıra arka yüzündeyiz. Modeli bir kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Bakın. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Dediğim gibi bu modelde ön yüzünde ilmeklerimiz sürekli düz örülecek. Yani her sırada. Model oldukça kolay. Bunu herkes yapabilir. Her türlü örgülerinizde de kullanabilirsiniz. 2. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örüyoruz. Bakın 2 ters ilmekle başlıyorum. 2. sıra arka yüzünde. Daha sonra şu şekilde bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeği düz ördüm. Artırma yaptığım 2 ilmeği de artırma yaptığım ilmeği de 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ters ilmek, 1 artırma, 2 düz ilmek, artırma yaptığım ilmeği bu tarafa aldım. 2 ters ilmek, 1 artırma, 2 düz ilmek. Artırma yaptığımız ilmeği 2 düzün üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet. 4. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra hemen artırmayla başlıyorum. Daha sonra 2 düz artırma yaptığım ilmeği de bu ikisinin üzerinden şöyle geçirerek bıraktım. 2 ters ilmek devamında ördüm. 1 artırma, 2 düz. Artırmamızı da 2 düz ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Sıra sonunda da 2 ters ilmekle bitiriyoruz. 4. sıramızı. Evet, modeli 2 kez kurdum. Bakın model böyle devam ediyor. Tabii ki model lastik istiyor. Yoksa kıvrılma olur örgünüzde. İstediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Ben şöyle dediğim gibi hazır lastik uyguladım. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, patik, çorap, bebek battaniyesi, hatta çanta yapımında. Hepsine uygun ip tercih edersiniz. Ona göre modeli uygularsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.